Gökkuşağının ardındaki ülke. Serhat'la Murat hafta sonları ailelerinden izin alarak kırlara açılmayı, derede balık avlayıp piknik yapmayı alışkanlık haline getirmişlerdi. Bir bahar sabahı çiseleyen yağmurdan sonra toprak kokusunu ciğerlerine çekerek patika yolda ilerlediler. Dereye indiklerinde bir sürprizle karşılaştılar. Orman kıyısında tabiatı 7 rengiyle kucaklayan muhteşem bir gökkuşağı belirmişti. İki arkadaş bu güzel manzarayı izlediler. Daha sonra Murat, "Hadi gökkuşağının başladığı yere gidelim," dedi heyecanla. Serhat itiraz etti. "Onun göründüğü gibi yakın olduğunu mu sanıyorsun?" dedi. "Biliyorum ama bu sıradan bir gökkuşağına benzemiyor," diye karşılık verdi Murat ve bisikletini gökkuşağının başladığı yere doğru sürdü. Serhat, "Balık avlamayacak mıyız?" diyecek olduysa da Murat çoktan uzaklaşmıştı. Serhat ilerledikçe gökkuşağının uzaklaşacağını düşünüyordu ama öyle olmadı. Nihayet gökkuşağının başladığı yere ulaştılar. "Bu gerçekten de diğerlerine benzemiyor," dedi Serhat. Bakışlarında şaşkınlık ve endişe belirmişti. Murat ise oldukça neşeliydi. Yıllardır yaşadığı bu sakin ve küçük kentte nihayet sıra dışı bir olay yakalamıştı. "Hadi içinden geçelim," dedi ısrarla. "Dur, neler olacağını bilmiyoruz," diye bağırdı Serhat arkasından. Murat onu dinleyecek durumda değildi. Bisikletini renk cümbüşünün ortasına doğru sürdü ve ona dokunduğu anda gözden kayboldu. Serhat gördüklerine inanamıyordu. Ama arkadaşı her nereye gittiyse o da gitmeliydi. Onu yalnız bırakması doğru olmazdı. Gökkuşağının ardında onları bambaşka bir ülke bekliyordu. Serhat ve Murat bahçelerin arasından geçerek şehre girdi. İnsanlar onlara garip garip bakıp aralarında fısıldaşsalar da kim olduklarını dahi sormadan işlerine devam ettiler. Hepsi de oldukça iyi giyimli ve güler yüzlüydü. Bakımlı ve neşeli çocuklar parklarda doyasıya eğleniyordu. İki arkadaş iki yanında dükkanların sıralandığı ana caddeye girdiler. Telaşlı kalabalığın hareketlendirdiği çarşıda yoktu. Her şeyin en kaliteli malzemelerden özenle hazırlandığı belliydi. Murat daha önce hayal dahi edemediği bu zenginliği görünce kendini kaybetti. Gördüğü her şeye çılgınca el atmaya, her yiyeceğin tadına bakmaya başladı. Güzelim pastaların her birinden bir dilim koparıyor, dondurmaların her çeşidinden bir külah alıyor, yiyemediğini ceplerine dolduruyordu. Serhat arkadaşındaki bu beklenmedik değişiklik karşısında çaresizdi. Aslında kendisi de bu nefis yiyecekleri tatmak istiyordu. Ama her şeyin bir bedeli vardı. Hem bu temiz ve nazik insanların önünde açgözlülük etmek uygun olmazdı. "Ne yaptığını sanıyorsun?" diye söylendi Murat'a. "Bu yaptığın büyük bir kabalık. Üstelik başımızı derde sokacaksın. Seni cezalandıracaklar ve belki bu yüzden eve geri dönemeyeceğiz." Murat ceza sözünü duyar duymaz elindekileri bıraktı. Ürkek bakışlarla çevredeki insanları süzmeye başladı. O anda her ikisi de daha önce farkına varmadıkları garip bir şeyler olduğunu sezdiler. Hiç kimse ne yaptıklarıyla ilgilenmiyor ve onlara ilişmiyordu. Hatta bu uçsuz bucaksız çarşıda ve donanmış dükkanlarda bir tek satıcı dahi görünmüyordu. Sanki koca şehir gelip geçilen, konup göçülen sahipsiz bir handan ibaretti. Murat'ın endişesi geçti ve cesareti daha çok arttı. Ama artık hiçbir şey yiyecek durumda değildi. Serhat'ı çekiştirerek bir kuyumcu dükkanının önüne getirdi. Sonra da "Ömrümüzün sonuna kadar yetecek bir servet duruyor karşımızda," dedi heyecanla. "Hadi içeri girip ceplerimizi dolduralım." Serhat, "Hayır, bu doğru olmaz," diye itiraz etti. Murat, "Görmüyor musun? Burada her şey sahipsiz, hesap soran da yok," diye karşılık verdi. "Görünüşte öyle," dedi Serhat. İzlendiklerine dair garip bir his vardı içinde. Hiçbir şey sahipsiz değildir. Şimdi bize ilişmiyorlar. Ama zamanı gelince hesap sormayacaklarından nasıl emin olabiliriz? Murat'ın ona aldırdığı yoktu. Altın ve mücevherleri alıp bisikletinin sepetine yerleştirdi. Serhat hala ona engel olmaya çalışıyordu. Sonunda tahammülü kalmadı ve "Senin yüzünden benim de başım belaya girecek," diye bağırdı öfkeyle. "Görmüyor musun? Burası son derece mükemmel ve düzenli bir ülke. Belli ki dikkatli ve adaletli bir yöneticisi var. Her yerde olan biteni gizlice gözleyen ve ona haber veren memurları ya da askerleri olduğundan eminim."
Serhat'ın korktuğu başına geldi. Çok geçmeden nereden çıktığı belli olmayan askerler çevrelerini sardı. Murat'ı yaka paça tutup zindana götürdüler. Serhat şimdi ne yapacaktı? Murat'ı burada bırakıp dönemezdi. Onu affetmeleri için askerlere yalvardı. "Affetme yetkisi sultanımıza aittir," dedi içlerinden biri. Murat ağlıyordu. Demek ki Serhat haklıydı. Her şeyin bir sahibi vardı ve yaptıkları için herkese hesap soruluyordu. "Bu şehir sultanın yolcular için hazırlayıp donattığı büyük bir handır," dedi başka bir asker. "Misafirlerini ağırlar, çeşitli işlerde çalıştırır, sonra da saraya, huzuruna çağırıp ücretlerini verir. Haddini aşanları da cezalandırır. Burada hiç kimse başıboş değildir." Murat, "Bize bir şans daha veremez misiniz?" dedi yalvarırcasına. Asker, "Kimsenin ikinci bir şansı yoktur," diye cevap verdi sertçe. Ancak bu sırada içeri giren bir görevli askerleri etrafına topladı. Arada bir Serhat ve Murat'a bakarak bir şeyler anlattı ve çıkıp gitti. Askerlerin tavrı değişmişti. İçlerinden birisi açıklama yaptı. "Buraya nasıl geldiğinizi bilmiyorum ama bizim dünyamıza ait olmadığınızı ve kurallarımızı bilmediğinizi öğrendik. Yaşınızın küçük olması da dikkate alınırsa gasp ettiğiniz eşyaları alıkoyup sizi serbest bırakmaktan başka çaremiz yok. Hanın malı handa kalır. Derhal geldiğiniz yere geri dönün." Serhat ve Murat'ın sevincine diyecek yoktu. Hiç vakit kaybetmeden bisikletlerine atlayıp geldikleri yoldan geri döndüler. Gökkuşağı artık silinmek üzereydi. Eğer ona zamanında yetişemezlerse geriye nasıl döneceklerini bilemiyorlardı. Olanca güçleriyle pedal çevirdiler ve son anda kendilerini gökkuşağının diğer tarafına attılar. Onlar orman kıyısındaki çimenlerin üzerine düşerken bisikletler dereye yuvarlandı. Gökkuşağı kaybolmuştu. "Yaşasın, kurtulduk!" diyerek birbirlerine sarıldılar. Murat bir şey hatırlarmışçasına ceplerini yokladı. Sonra "Altınlar!" dedi şaşkınlıkla. "Ceplerindeki altınlar yok olmuş." Serhat, "İşte buna hiç şaşırmadım," dedi gülerek. "Ne demişti asker? Hanın malı handa kalır." "Bu söz bana bir şey hatırlatıyor," dedi Murat. "Dünya malı dünyada kalır. Her neyse, bir daha gökkuşağının ardına geçmek mi? Düşünmek bile istemiyorum." Sonra da bisikletini dereden alıp patika yola çıktı. Oysa Serhat hala olduğu yerde duruyor ve kırlara, ormanlara, yaşadığı kente doğru bakıyordu. Murat'ın onu çağırdığını duyunca "Görmüyor musun?" dedi. "Biz zaten o ülkedeyiz." Murat, "Ne demek şimdi bu?" diye sordu şaşkınlıkla. "O ülkeyle dünya arasında hiçbir fark yok," diye cevap verdi Serhat. "Dünyada bir misafirhanedir. İnsanlar konar, göçer, ahirete gider. Allah'ın huzurunda yaptıklarından hesap verir. Ya cennetle ödüllendirilir ya da cehennemle cezalandırılır." Murat arkadaşının ne demek istediğini şimdi çok iyi anlıyordu. Onun sözlerine ilavede bulundu. "Ve dünya malı dünyada kalır."